Güneşli güzel bir günden herkese merhaba. Bugünkü videoda sizlere Romanya'daki yaşam maliyetlerini anlatacağım. Bükreş ve Kuluj'dan sonra Romanya'nın 3. büyük şehri olan Timișoara'da sizlere bu videoyu çekiyorum. Kira, market, ulaşım, faturalar, sosyal yaşam ve maaşlarla ilgili detayları bu videoda bulacaksınız. Videoyu Timișoara'da çektiğimiz için fiyatlarımız da Timișoara bazlı olacak. Eğer Romanya'ya taşınmayı düşünüyorsanız ya da sadece merak ediyorsanız bu video tam da size göre. O zaman başlıyoruz. Kirli. Enişten bizi halı gibi tıkır tıkır dokuyacak vallahi. Hadi be. Konuşanı kahveden atarım. En heyecanlı yeri lan. Birinci başlığımız kira giderleri. Romanya'da ev kiralamak istediğinizde genelde bizdeki sarı site gibi burada da OLX, Public24 gibi sitelerden ev sahipleriyle iletişime geçip kiralama yapabiliyorsun. Ya da en son çare emlakçılardan kiralayabiliyorsunuz. Bizdeki gibi cama kiralıktır yazısı yapıştırma Romanya'da yok. Aylık 25.000 lira. Ha, çok güzel. Nerede bu? Siirt'te. Tuttum. Nerede demiştin? Siirt'te. Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ev kiraları genellikle ülkenin para birimi olan RON ya da lei yerine euro üzerinden belirlenir. Ev sahipleri euro olarak kiranın hesaplarına gönderilmesini ister. Bir diğer fark da bizdeki gibi oda sayısı 1+1, 2+1 olarak söylenmiyor. Direkt oda sayısı 2 odalı, 3 odalı şeklinde söyleniyor. Fiyatlara gelecek olursak mesela Timișoara'da stüdyo daireler yani bir odalı daireler ortalama 300 euro civarında. Bu odalı daireler ise genelde 350-400 euro civarında. Oda sayısına göre bu fiyatlar tabii ki daha da artıyor. Hemen buraya bir parantez açayım. Bir odalı bir stüdyoyu 250 euro civarında bulmak da mümkün. Ama bu tür evlerde genelde yatak yerine L şeklinde kanepe ya da çekyat olur. Romanya'da hala komünist dönemden kalma çok sayıda bina olduğu için ucuz dairelerin çoğu eski, yalıtım kötü veya eşyaları eski olabiliyor. Ucuz tutacağım derken bu sefer yalıtımın kötü olması gelen faturalara yansıyor. Yatağın kötü olması da sırtımıza, belimize. Yani bir şekilde bu para yine sizden çıkıyor. Bu yüzden ev kiralarken bunları da iyi düşünmenizi öneririm. Küçük şehirlerde ya da kırsal kesimde kiralar çok daha ucuz olabiliyor. Örnek vermek gerekirse bir odalı daireleri 150-200 euroya bile bulabiliyorsunuz. Resmi olarak Romanya'nın en pahalı iki şehri olan Bükreş ve Kuluj'da ise işler biraz daha değişiyor. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bilgi almak istediğiniz şehir ve sorununuzu yazın. Ben de sizlere cevaplarımla yardımcı olmaya çalışayım. Ek olarak Romanya'da çoğu ev sahibinin bir ya da iki kira bedeli depozito istediğini belirtmekte de fayda var. İkinci başlığımız market alışverişi. Romanya'da bizdeki A101 ve BİM'le eşdeğerde Profi ve Lidl var. Bunlar ucuzdur. Fakat daha fazla ürün seçeneği isterseniz de Kaufland, Carrefour ve Auchan gibi marketlerden alışveriş yapabilirsiniz. Bu marketlerin dışında halk pazarlarında da çok daha ucuza alışveriş yapıp çevre köylerden, şehirlerden gelen organik ürünleri satın alabilirsiniz. Market fiyatlarıyla ilgili 17 dakikalık bir video yayınladım. Kartı da yukarıya bırakıyorum. Et, tavuk, yumurta, sebze, meyve, bir evin ihtiyacı olan her türlü ürünün fiyatını bu videoda bulabilirsiniz. Üçüncü başlığımız ulaşım masrafları. Kendi aracım olduğu için toplu taşımayı çok nadir durumlarda kullanıyorum. Başka şehirlerde en son yıl önce Bükreş'te kullanmıştım. Fiyatların çok farklı olacağını sanmıyorum. Timișoara'da otobüs, tramvay için bir bilet fiyatı 5 lei, o da 1 euro civarı yapıyor. Rahatsız ettiysem kusura bakma. Konuştukça sen de başlıyorsun. Neyse devam edelim. Aylık sınırsız abonmansa 160 lei yani yaklaşık 32 euro civarında. Bolt, Uber gibi uygulamaları da yine Romanya'da bulabiliyorsunuz. Eğer Romanya'da araba almak isterseniz de Türkiye'den çok daha uygun fiyatlara araba alabiliyorsunuz. Araba pazarında araç fiyatlarını gösterdiğim ilgili videoyu da yine kanalımda bulabilirsiniz. Kartı da yine yukarıya bırakıyorum. Bilgi olması açısından burada araç muayene ücretini de sizlerle paylaşayım. Yıllık olarak 30 euroya araç muayeneyi yaptırıyorum. Yine yıllık araç sigortası da eğer yanlış hatırlamıyorsam 1100 lei civarlarındaydı. O da aşağı yukarı 115 euro yapıyor. Dördüncü başlığımız faturalar ve sabit giderler. Elektrik, su, doğalgaz, aidat gibi faturalar için tek kişiyseniz aylık ortalama yazın 50-60 euro, kışınsa 70-100 euro civarında ödersiniz. İnternet fiyatlarına gelecek olursak ben Digi kullanıyorum. Romanya'da birçok şehir, köy, kasaba gezdim. En iyi çeken Digi, Orange ve Vodafone'a göre çok daha iyidir. Romanya içinde sınırsız internet, arama, mesajlaşma artı 6 GB'lık roaming kullanımıyla birlikte 6 euro civarı ödüyorum. Kısa kaldı. Pardon. Bir saniye. Alo Cengiz. Karpatlardan bir 20 santim salsana. Hadi. Şaka şaka çok çok bak şimdi çok diye oturacak. Hoppa.
Netflix'i de unutmadan söyleyeyim. Onun fiyatı da 70 leyi yani 14 euro civarında yapıyor. Netflix üyeliğini de 4 kişi birlikte kullanabiliyorsunuz. 5. başlığımız sosyal yaşam ve eğlence. Kafeye gittiniz, bir kahve içmek istediniz. Ortalama euro. Yerel bir restoranda tek kişilik yemek yemek istediniz. Ortalama 6-12 euro civarında ödersiniz. Eğer bir date'e çıkarsanız orta sınıf bir restoranda 2 kişilik akşam yemeği için ise 25-50 euro civarında bir ücret ödersiniz. Daha önce kira örneğinde verdiğim gibi küçük şehirlerde ve kırsal kesimde bu fiyatlar çok daha uygun. Sinemaya gelirsek ise Bu ne demek biliyor musun? Bizim töremize göre senin ölüm hakkın gelmiş oğlum. Azrail'e senden canlı alaydı kurtulaydı. sinema fiyatlarına gelirsek sinema bileti 8-9 euro iken spor salonu ücretleri ise salonun kalitesine göre 35-60 euro civarlarında değişiyor. Gece hayatında ise Bükreş'te genelde klaplara ücretsiz girebiliyorsunuz. Mişora ve Kuluj'da ise ortalama 8-10 euro giriş ücreti alırlar. Dam zorunluluğu ise genelde aramazlar. Kola su gibi akacak beyler. Burası Şanzelize. Kızların üstüne kız yazmışlar karışmasınlar diye birader. Altan! Kızın göt cebinde cüzdan var birader! 6. başlığımız sağlık ve eğitim. Devlet hastaneleri ücretsiz hizmet verse de özel hastanelerde ücretler değişebiliyor. Özel sağlık sigortası yaptırmak isteyenler için aylık 35-50 euro arası paketler mevcut. Üniversite ücretleriyle ilgili ise yine kanalımda videosunu bulabilir. Kartını her zaman olduğu gibi yine yukarıya bırakıyorum. 7. başlığımız maaş ve gelir karşılaştırması. Romanya'da net askeri ücret 515 euro. Özelde hizmet sektöründe çalışanlar 700-1200 euro maaş kazanırken beyaz yakalılar ise 800-2000 euro arasında ücret alır. Devlette ise bir öğretmen ortalama 800-1600 euro kazanırken başlangıç seviyesindeki polis ve askerler net 800-900 euro alır. Mühendisler 2000-3000 euro, doktorlar ise 2500-3500 euro kazanır. Bu ücretlerin özelde ve devlette tabii ki deneyime, kıdeme ve şehre göre değiştiğini hatırlatmakta fayda var. Bu fiyatlar ortalama fiyatlardır. Yaşam maliyet dengesi Türkiye'ye kıyasla avantajlı mı değil mi? Sizce bu gelir ve giderlerle yaşamak kolay mı, zor mu? Yorumlarınızı bekliyorum. 7 madde ile Romanya'da yaşam maliyetlerini anlattığım videomuzun sonuna geldik. Yorumlarınız, beğenileriniz ve takipleriniz benim için sonraki videoların hazırlanmasında motivasyon olacaktır. Takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.